Bugün benim en sevdiğim yemeklerden İzmir salçalı köfte tarifi var. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere İzmir salçalı köfte tarifimiz var. İzninizle size gelin malzememizi tanıtayım şöyle Adem Hocam. Dana kıymamız. İçerisine ekmek normalde kıyılır. Ben evde parça kuru ekmekler olur, kalır. Onları fırında yapar, böyle galeta unu haline getiririm. Hani ekmek yerine normal galeta unu kullanacağız. İçine 2 yumurtamız ve baharatlarımız var. Diğer malzemelerimiz yemeğimiz fırına giderken kullanılacak olan malzemeler. Hazırlığa başlıyoruz arkadaşlar. Yeteri kadar galeta unumuzdan, ekmeğimizden biraz daha alalım, toplasın. Tuzumuz arkadaşlar. Tuzu herkes kendi kararınca ayarlayabilir. Karabiberimiz bir tutam. Aşırı olmamak kaydıyla. Toz paça. Renk verir. 2 tutam. Kimyonumuz. Köftenin olmazsa olmazlarından. Evet arkadaşlar. Arzuya göre kekik de atabilirsiniz. Yumurtamızı da kıralım. 2 yumurta. Hem lezzet bakımından hem köfteyi bir ara tutma bakımından. Kıymamızı yürüyoruz arkadaşlar. Az geldi. Biraz daha ekmek ilavesi yapıp yumurta haliyle kıymayı sulandırıyor. Hem böyle bu kırık ekmekler evde ve güne olmaz. Çünkü bir tane buğday yetiştirdiğimiz yok. Ekmekler değerlenmiş oluyor. Kıymamız yoğruldu arkadaşlar. Köftemizi yuvarlama faslına geçiriyoruz. İzmir köftenin özelliği şu şekil. İriliği size kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Küçük, büyük. Bu şekilde olur. Daha bereketli olur. Daha küçük olduğu zaman. Köftelerimizi birer birer unlayıp tepsimize diziyoruz. Çünkü böyle yağda kızartacağız arkadaşlar. Köftelerimiz hazır kızarmaya. Unladığınız zaman köfte pişerken parçalanmaz. Patateslerimiz, karpuz dilimi, iri iri, şu şekil, çok da küçük olmayacak şekilde. Biberlerimiz iri iri. Çekirdeklerini çıkardık biberlerimizin. Domateslerimiz. Domateslerimiz şu şekilde kabuklu üstüne gelecek şekilde olduğu için bu şekilde doğramanız domatesi çok daha güzel bir görsellik katacaktır yemeğimize. Yemeğimizin sosu için soğanımızı tencereye aldık. Biraz yağ katıp kavuracağız soğanlarımızı. Bir yandan da köftelerini kızartmak için tavamıza bir miktar yağ ilave ediyoruz. İlk önce patatesleri kızartıp ardından köfteleri kızartacağız. Yıkadığımız patatesleri tuzluyoruz arkadaşlar. İçine daha güzel alır tuzunu. Kızarırken şöyle bir karıştırdık mı? Tamamdır. Yağımız kızdı. Patateslerimizi atıyoruz. Çok fazla gelecek. 2 fosforda pişirmemiz daha iyi olur arkadaşlar. Soğanlarımız pembeleşti. Soğanların içine biberlerimizi de atıyoruz. Birazcık biberlerimizin ölmesi iyi olur. Yemeğimizin salçasını verebiliriz. Salçamızı yakmadan biraz karıştırıp patatesler tam pişmeyecek. Yarı. Çünkü daha fırında da kızaracağı için
Arkadaşlar salçamız kavruldu. Yemeğimiz sosu için salçamız için birazcık un ilave edersek suyumuzun, yemeğimizin sosunun kıvamı biraz daha böyle peltek olur. Ağzına layık olur. Birazcık unumuzu da pembeleştirip salçamıza ilave ediyoruz. Daha bir şekilde karıştırıp sosumuzun kaynamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Sosumuza biraz da tuz ilave edip biraz da karabiber ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Patateslerimiz hazır. Süzdürerek köftelerimizi üçer beşer bu şekilde parçalanmadan sosumuz hazır. Kapatabiliriz. Aslında bu köftenin daha bol yağda kızarması lazım hocam. Ama tabi yağı kullanamadığım için fazla başka yerlerde. O yüzden az yağda pişiriyoruz bunu. Birazcık uğraştıracak. Derin yağda pişmesi lazım. Aynen daha bol yağda. Ama tabi yağın kilosu olmuş 10 lira. Ayçiçek yağının bile. Zeytinyağı olmuş 20-25 lira. O da burada. Farklı şehirlerde çok daha pahalı zeytinyağı. Yani büyük şehirlerde dediğiniz gibi daha da farklı olabilir. Köftelerimiz aşağı yukarı hazır hocam. Şimdi daha da fırında da pişeceği için burada çok daha fazla köftemizi kurutmanın manası yok. Yani fırın tepsimize köftemizi alabiliriz. Aşağı yukarı bir yarım saat 40 dakika kadar da fırında duracak. Bu iş bereketli oluyor bu köfte. İçine ekmek girdiği için, dışı unlandığı için, bakın küçük ufacık köfte oraya size bir balon, koca bir tepsi yemek olacak. Eğer üşenmeyen varsa köfteleri saysın kaç tane olduğunu. Aşağı yukarı yarım kilo kadar bir kıyma vardı burada. Buzluktan çıkardım kıymamı. Bu sefer kasaptan almadım. Köftelerimiz pişti. Servis tepsimizi alıyoruz. Sonra dizilime başlıyoruz. Bir yandan da fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp ısınmaya bırakacağız arkadaşlar. Patateslerimiz kıyılara zevke göre üstlerine döşeyebilirsiniz. Siz isterseniz bu köftenizi sosunu daha sonra yapıp bu köfteyi kızarttığınız yağla bile yapabilirsiniz. Ama ben ayrı yağ kullandım. Hemen üzerine sosumuzu şöyle, biberler yarı ölmüş vaziyette. Bu şekilde olursa biberler yanmadan kızarır arkadaşlar. Suyunu da boşaltalım şöyle bir. Fazla da gelmesin. Bu soğanlarını eğer isterseniz tencerenin dibine bırakabilirsiniz. Ben yemekte soğanı sevdiğim için bu şekil. Soğanları iri doğradım. İsterseniz bu soğanları rendeleyip de kavurabilirsiniz. Biraz daha su istiyor. Evet. Bir tüyo daha verelim size arkadaşlar. Domatesi yağlayıp da dizerseniz domatesiniz bir o kadar daha yanmadan kızaracaktır. Görsellik daha da güzel olacaktır. Ve kabukları üste gelecek şekilde domateslerimizi tepsimize diziyoruz arkadaşlar.
yarım kilo kıymayla en aşağı 10 porsiyon köfte. Buyurun. Yemeğimiz fırına girmeye hazır. Yemeğimizi fırınlıyoruz. Aşağı yukarı yemeğimiz artık fırın derecesine göre yarım saat ile 45 dakika arasında hazır hale gelecektir. Arkadaşlar köfte kızarmaya başladı. Mis gibi görünüyor. Ben bugün kahvaltı da yapmadan geldim. Merakla bekliyorum çıkmasını. Pişiyor babam, pişsin. Vereceğim bak. Tamam mı? Yemeğimiz kızardı arkadaşlar. Fırınımızı kapatıp kaç oldu bakalım gibi yapmamak için. Bak burada bak o nar gibi kızarmış. Gördün mü oğlum? Sıcak değil mi? Sıcak babam. Bak. Gördün mü babam bak? Oh, ciş olmuş değil mi? Güzel mi? Güzel mi babam? Al. Oh maşallah. Kokular mis mis. Kokular mis. Can üzerine her şeye maydanoz derler ya. Buyurun. Daha önce bir izleyicimiz, bir arkadaşımız her şeye maydanoz attığımızı söylemişti. Bu da ona gelsin. Aynen. Selam olsun. Yemeğimizi servis tabağımıza almaya başladık arkadaşlar. Eğer isterseniz haricen kalan sosundan üzerine dökebilirsiniz. Yana patatesinden üzerine şöyle 2-3 de biberlerden alalım hocam. Böyle buyurun. Aferin. Köfteden ye. Aferin oğlum ha. Aslanıma benim ya. Çatal yeme. Çatal lazım. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.